sadece bir okul değil, bir yaşam biçimi. Network demektir TAC. İnanılmaz bir bağlılık var. Lider olmayı öğreten bir kurumdur. 2021'lere getirdiği çok önemli bir gelenek. Araştırma, sorgulama anlamında çok şey kazanıyorlar. Özgür ruhlarla yetiştirildiği, İnanılmaz bir aidiyet tatmini sağlayan bir camianın ferdi oluyorsunuz. Öğrencilerimizin %70-75 oranında yurt içi üniversite sınavlarına hazırlandığını görüyoruz. 9. sınıftan 12. sınıfa kadar YKS kapsamında akademik çalışmalar okulumuzda sürdürülüyor. Bir üniversite öğrencisinin mezun olduğu zamanki yazılım bilgisiyle buradan çok rahat mezun olabiliyorlar. İngilizce ana dil seviyesinde yetiştirilmesi. Bence biz bunu çok iyi yapıyoruz. Çok yakın takip ediyoruz. Velilerimiz istediği zaman bize ulaşabiliyorlar. Bu birliktelik, bu beraberliğin getirdiği bir hava, bir atmosfer var burada. Gerçekten hem iş hayatında da daha sonraki yaşamın diğer alanlarında da büyük bir avantaj sağlıyor. Sadece rutin veya monoton diye bir şey yoktur. Her gün kendini yenilemek ve geliştirmek vardır. Tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi. Keza öğrencilerimizin en keyifli zamanları, eğitim alanındaki en keyifli zamanları laboratuvarlarda geçirdiği zamanlardır, derslerdir. Burada öğrencilerin tam öğrenme hislerini gözlerinden okumak kesinlikle kaçınılmazdır. Hayatın kendisini anlamada mantıksal ve matematiksel becerilerini geliştirmek öğrencilerin. Özellikle empati kurabilen ve aslında bizim sosyal bilimler olarak kazandırmaya çalıştırdığımız 21. yüzyıl becerilerine sahip bir öğrenci profili vardır. Okulumuzda güçlü bir İngilizcenin yanı sıra güçlü de bir ve akademik anlamda beklentilerin yüksek olduğu ikinci yabancı dil programımız vardır. Almanca, Fransızca ve İspanyolca hazırlık sınıflarında başlıyor haftada 4 saat ile. 10. sınıfın sonunda ise öğrencinin seviyesine uygun uluslararası standartlarda geçerli olan sertifikalar almaya hak kazanıyor öğrencilerimiz. Yerli ve yabancı tüm metin türleri üzerinden öğrencilerin derinlemesine düşünmesini, eleştiri yapabilmelerini, yerelden ulusala, ulusaldan evrensele anlayışıyla kendini, çevrelerini, dünyayı anlamalarını, Hazırlık sınıfında aldıkları bilgisayar bilimi dersiyle ya da ileriki yıllarda katıldıkları teknoloji kulüpleri vasıtasıyla uluslararası birçok yarışmaya katılıyorlar. Bu alanda 21. yüzyıl becerilerini de elde etme şansına sahip oluyorlar. Hazırlık sınıfından başlayarak öğrencilerimize bilgi okuryazarlığı ve akademik dürüstlük araştırma teknikleri dersi vermekteyiz. Bu dersteki en büyük amacımız öğrencilerimizin bireysel araştırmacı kimliklerini kazanmalarını sağlamak ve onların doğru araştırma tekniklerini kullanarak bilgiyi elemeleri, doğru şekilde kullanmaları, kaynak göstermeleri, atıfta bulunmalarını sağlamak. İngilizce seviye belirleme sınavının ardından hazırlık sınıflarımız oluşturulur. Yoğun bir ders programımız vardır ve İngilizce ileri düzeyde verilen bir derstir. Program İngilizce seviyesi her ne olursa olsun öğrencilerde iki dili özgüvenle kullanabilen, dil becerileri oturmuş, dünya vatandaşı olarak yetişen bireyler yetiştirmeyi hedefler. 4 temel dil becerisi olan okuma, anlama, konuşma, dinleme becerilerinin yanı sıra öğrencilerimiz İngilizceyi etkin bir şekilde kullanan ve etkili iletişim kurabilen, Sözlü ve yazılı iletişim becerilerinin ana dil, İngilizce ana dil seviyesinde yetişmesine ve ilerlemesine katkıda bulunur. yaşam boyu İngilizce dilinde okuma, araştırma yapabilen, akademik dürüstlük ilkelerini uygulayan, Hazırlık sınıflarından başlayarak 12. sınıf seviyelerine kadar uzanan zengin, içerik bağlamından zengin bir İngilizce programı sunmaktayız. temel araştırma becerilerini öğrenmiş, bunları etkin bir şekilde kullanan dünya vatandaşı öğrenciler mezun ediyoruz. International Baccalaureate, kısaca IB programı, merkezi İsviçre'de bulunan ve tüm dünyada tanınan bir eğitim programıdır.
Tarsus Amerikan Koleji, bölgede IB diploma programını sunan tek okul olma özelliğini taşımaktadır. Okulumuzdaki nitelikli ve deneyimli öğretmenlerimizle program başarıyla yürütülür. IB diploma programının içeriği tüm dünyada aynı şekilde uygulanır ve yine tüm dünyada aynı ölçütlerle değerlendirilir. Bu yüzden de bütün üniversitelerde geçerliliği olan saygın ve kıymetli bir diploma programıdır. Ders içerikleri tamamen İngilizce olduğundan ve alınan İngilizce dersleri ileri düzey olduğundan öğrencilerimiz programda dil seviyelerini oldukça geliştirirler. IB diploma programında öğrencilerimiz 6 ders seçerler. Bu akademik derslerin yanı sıra bitirme tezi çalışmaları, bilgi kuramı makalesi çalışmaları, yaratıcılık, etkinlik ve sosyal hizmet çalışmaları yaparak 21. yüzyıl becerilerini kazanarak mezun olurlar. IB diploma programı 2 yıllık bir programdır. 2 yılın sonunda girdikleri final sınavlarında diploma almaya hak kazanan öğrencilerimiz özellikle yurt dışı üniversite başvurularında büyük avantaj sağlar. Sadece yurt dışı değil, yurt içindeki üniversitelerde birçok burs ve ders muafiyeti imkanı sağlarlar. Tarsus Amerikan Koleji 2022-2023 eğitim öğretim yılı itibariyle Kasım dönemi IB okulu olmuştur. Yani öğrencilerimiz 10. ve 11. sınıfta IB çalışmalarını yaparak 12. sınıfın Kasım ayında final sınavlarına girecektir. Kalan zamanlarını yurt içindeki üniversite hazırlıklarını yapmak için değerlendirebileceklerdir. Her şeyini önceden hazırlayıp başvuruların üniversiteye göndermelerini sağlıyoruz. Bunu da 9. sınıftan itibaren yaptığımız çalışmalarla sağlıyoruz aslında. Yani 11. sınıfın sonuna geldiği zaman öğrenci başvuracağı üniversite listesi, o üniversitenin başvuru şartları için istediği kriterler, yani bunlar sınav sonuçları, işte SAT gibi, ACT gibi yurt dışında üniversitenin istediği çeşitli standart testler var. Bunların hepsinin hazır olması, ayrıca öğretmenlerinden almaları gereken referans mektupları, üniversiteye başvuru için öğrencilerin yazması gereken motivation letter dediğimiz ya da personal statement dediğimiz niyet mektubu, hani Türkçesi belki o şekilde daha doğru olabilir, hazırlıklarını tamamlamış oluyorlar. Biz 12. sınıfın başına geldiğinde üniversitelerin portalları açılmış oluyor, başvuru portalları. Öğrencinin bu dosyasındaki bilgileri o portallara yükleyip başvurusunu göndermesi gerekiyor sadece. Biz bu süreçte oraya kadar öğrenciyi hazır etmiş oluyoruz. Öğrenci yurt dışı üniversite başvurularını yapıyor. Sonucunu beklerken diğer taraftan yurt içindeki üniversiteler için işte YKS hazırlığını yapmaya daha çok vakti oluyor. Öğrencilerimizin %70-75 oranında yurt içi üniversite sınavına hazırlandığını görüyoruz. Okulumuzda 9. sınıftan 12. sınıfa kadar yurt içi sınavlarıyla alakalı çalışmalar sürdürülüyor. Bu bağlamda her sınıf düzeyinde deneme sınavları uyguluyoruz. Deneme sınav sayıları son sınıfa doğru artıyor. Deneme sınavı uygulamaktaki amacımız öğrencilerin zaman yönetimi becerilerini kazanmalarını sağlamak. Aynı zamanda sınava yönelik eksiklerini görmek, sınav disiplini kazanmalarını sağlamak. Bizler de yine öğrencilerin konu ya da sınavla alakalı eksiklerini tespit ediyoruz. Bu bağlamda YKS'ye kadar bu eksiklerin giderilmesi adına çalışmalar planlıyoruz. Kariyer psikolojik danışmanlığı kapsamında üniversite, bölüm, meslek tanıtım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Kariyer günü etkinlikleri, üniversite gezileri, çevrimiçi tanıtımlarla öğrencilerin hem kendilerini hem hedefledikleri meslekleri, bölümleri daha iyi tanımalarını ve bu doğrultuda da kariyer çizgilerini daha güzel bir şekilde oluşturmalarını amaçlıyoruz. Üniversite sınavı başvuruların, üniversite tercihleri gibi önemli tarihleri takip ediyoruz, duyuruyoruz. Bu konularda öğrencilere danışmanlık yapıyoruz. Öğrencilerimizden hedefledikleri üniversiteleri ve bölümleri alıyoruz. Bu bölümlerin en son kaç bin sıralamayla ve kaç puanla öğrenci aldığını belirliyoruz. Öğrencinin kendi diploma puanına göre hangi testten kaç net yapması gerektiğini hesaplıyoruz. Bu bilgileri öğrencilerimizle, öğrencilerimizin danışman öğretmenleriyle, öğrencilerimizin psikolojik danışmanlarıyla da paylaşıyoruz. Yıl boyu
Öğrencilerimiz deneme sonuçları ve hedef netlerini kıyaslayarak takip görüşmelerini devam ettiriyoruz. Bence Tarsus Amerikan Koleji'nin en önemli özelliği, bir öğrenci bu okulda ne olmak isterse olur. Bilim adamı olmak isterse lise eğitimini ona göre kendi şekillendirebilir. Eğitiminin yanında sporcu bir kimliğe kavuşmak isterse onu da gerçekleştirebilir. Yine lise eğitiminin yanında müzikle ilgili bir kariyer yapmak isterse onu da gerçekleştirebileceği olanaklar fazlasıyla mevcuttur. Tarsus Amerikan Koleji'nde olabileceğinizin, yapabileceğinizin sınırı yok. Yani 30-40 tane dallar olan bir ağaç gibi. Başta hazırlık sınıfında gelirsiniz, tırmanmaya başlarsınız gövdeden. Yukarıya çıktıkça burada çok iyi müzisyen olabilirsiniz. Müzikle çok iyi vakit geçirebilirsiniz. Çok ciddi profesyonel seviyeye ulaşacak kadar spor yapabilirsiniz. Takımlarda yer alabilirsiniz. Mükemmel bir kütüphane var. Oradan faydalanıp araştırmalarınızı yaparsınız. Harika laboratuvarları var. Orada isterseniz çalışmalarınızı yürütürsünüz. Robotik kulübüyle teknoloji çalışmalarını yürütebilirsiniz. Akademik çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Tarsus Amerikan Koleji'ndeki öğrenciler ayakları üzerinde gerçekten durmayı başarabilen, kendilerine oldukça özgüveni yüksek. Dünya siyaseti, Türkiye siyaseti, spor, kültür, magazin her konuda yaşıtlarının çok üstünde bilgiye sahip olduklarını sohbetlerinde bize gösterebiliyorlar. Sorumluluk alma duygunuz gelişiyor, liderlik etme duygunuz gelişiyor. Bu özgüveni veriyor ve aynı zamanda da iş hayatına da etki edebilecek bir tecrübe kazandırıyor size. Organize bir durumun içinde olmak yerine o durumu organize eden kişi pozisyonuna geçiyor. İşte bizim lider ruhlu dediğimiz, bu şekilde yetiştirdiğimiz öğrenciler bunlar aslında. Çok uzun süredir yatılı geleneği olan bir okul. Bu da bizim okul kültürümüze çok büyük katkıları bulunuyor. Bu yatılılık kültürü geçmişten bu yana bize özel kılan özelliklerden bir tanesi ve biz de bunun devamı için destek olmaya her zaman gönüllü oluyoruz mezunlar olarak. Kampüsümüz çok güzel, gerçekten bölgede eşsiz bir kampüse sahip. İnanılmaz olanaklarımız mevcut. Türkiye'nin en iyi yatakhanelerinden birisine sahibiz. Modern yatakhanesinden birine sahibiz. Özellikle binamız 6 dalda ödül almıştır. 30 küsür ilden gelen öğrencilerin kaldığı 144 kişilik kapasiteye sahip yatakhanemiz var. Sağlık Eğitim Vakfı çok büyük burslar kurmakta. Bu sebeple Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrencilere sahibiz. Okulumuzun, vakfımızın verdiği çok önemli bursların yanı sıra mezunlar da kendi aralarında oluşturdukları ciddi desteklerle çok sayıda öğrencinin, hak eden, başarılı öğrencinin de ihtiyaçtan bağımsız olarak okulumuzda okuyabilmelerine fırsat yaratırlar ve bundan da çok mutlu olurlar. Hafta sonları köy okullarına biz kütüphaneyi 40'lı yıllardan beri götürüyoruz aslında. Mesela müzik konusunda, gitar konusunda çok iyi öğrencilerimiz onkoloji merkezine gidip oradaki çocuklara müzik çalarken bir anda ağlama krizine girip, ay yine ben de duygulandım, içeri kaçmışlardı filan. Yani böyle çok anekdotlarımız var. Ya da hafta sonları işte köy okulunun bahçesine gidip taşları temizlemişlerdi. Oraya futbol sahası yapacaklardı kendileri. Kendileri temizlemişlerdi o taşları vesaire. Çünkü bizim toplum hizmetlerinin felsefesi kimi zaman evet bir kampanyayla yardım ediyoruz. Ama çoğunlukla THC'li öğrencilere vermek istediğimiz bu yaptığımız hizmet onlara uzun vadede ne gibi faydalar sağlayacak? Bunu öğrenmek ve görmeklerini istiyoruz. Ve yardım alan bireylerin de özellikle köy çocuklarının, oraya kütüphane götürdüğümüz bireylerin, oradaki çalışan öğretmenlerin bile bir şeye emek verdikten sonra sahip olmanın önemini
kavramalarını istiyoruz aslında. Kütüphane kurarlarsa marangozluğu da kendileri yapıyorlar. Yani o köy kütüphanesini kurarken ki o marangozun son işlerini vesaireyi mutlaka bizim öğrenciler kendileri yapıyor. Kitapların düzenlenmesini, kitapların bulunmasını, sponsor bulunmasını, bir yardım kampanyası yapalım ve hiç görmediğimiz, tanımadığımız çocuklara gidip ayakkabı verelim. Bu bizim felsefemize uygun değil. Gördüğümüz, dokunduğumuz, hissettiğimiz çocuklara bir şeyler de öğreterek o ayakkabıyı verelim istiyoruz ki o ayakkabının 30 yıl, 40 yıl hatırası zihinlerinde kalsın.